Arkadaşlar merhabalar. Mayıs ayının ikinci haftasına girdik. Bugün aralığımızda genel bakım yapacağız. Şimdi bir konuyu sizlere arz etmek istiyorum. Yani hobi arıcılık yapmayan, işi profesyonelce ve gelir gider dengesini kollamak suretiyle yapmak isteyen arıcıların mutlaka arılarıyla ilgili bir sürü yönetimi, sürü takip yönetimi, tıpkı nasıl koyunlarda, tavuklarda, ineklerde sürü takibi varsa arılarda da bir sürü takip sistemi uygulaması gerekir. Arkadaşlar ben kendi görüşümü arz ediyorum. Şimdi iki tip sürü takibi uygulayabilirsiniz. Bir tanesi kovanların eşitlenmesi. Bu nedir? Ne demektir? Kısaca özetleyeyim. Daha sonra bu konuyu sırf bir videoda işlemek niyetim var. Önemi nedir? Neden bunu uygulamak durumundayız? Uygularsak ne olur? Uygulamazsak ne olur? Artısı eksisi nedir? Bu konuyu başka bir videonun konusu olarak inceleyeceğim ama genel olarak sürü yönetimi ya da arılık yönetimi denilince şunu anlamanız lazım. Daha doğrusu yönetilebilir bir arılık cümlesini anlamanız lazım. Yani karma karışık bir arılıktan bahsetmiyorum. Atıyorum sizin 50 tane kovanınız varsa bu 50 kovanın 30 tanesiyle sezona bal için, propolis için, polen için giriyor iseniz 10 tanesiyle ana arı üretiyorsanız ya da koloni çoğaltıyorsanız, gelecek senenin arılarını üretiyorsanız, 10 tanesi de hastalıklı ya da yedekleme ya da destekleme kovanları olarak çalıştırıyorsanız bu basit bir sürü yönetimidir yahut arılık yönetimidir arkadaşlar. Ama iki tip yöntem var arkadaşlar. Bir tanesi kovan bazında ki koloni diyoruz. Koloni bazında kovanın yönetilmesi. Düşünün ki sizin 50 tane kovanınız var. Her bir kovanın derdi başka. Bir tanesi 3 çıtalı, öbürü 5 çıtalı, diğeri 10 çıtalı, diğeri 2 katlı, diğeri 3 katlı. Bir tanesinde ana arı çıkartıyor, öbürüne yeni ana arı vermişsiniz. Bir tanesinde hastalık var, ötekisinin başka sorunu var derken her birinin ayrı derdi var. Şimdi arkadaşlar bu tip bir arılığı da yönetebilirsiniz. Fakat bu tip bir arılığı yönetmeye kalktığınız zaman bir kovan takip defteri tutmanız lazım veya dijitalde tutuyorsanız kovan takip programı yazmanız lazım. Kovan takip programıyla kovan takip yönetimini gerçekleştirmeniz lazım. Yani 50 tane kovanınız var, her biri numaralı. Hangi kovana yaklaştıysanız o kovanın geçmişini, pedigrisini, anasını, koloninin içerisindeki petek sayısını, hastalık durumu var mı yok mu, daha önce hangi uygulamalar yapmışsınız onları bilmeniz lazım. Aksi takdirde 50 tane kovanın her birini her arılığa geldiğinizde ya acaba bu kovanda ne vardı kardeşim, bu kovanın derdi neydi deyip baştan sona bütün peteklerini, ana arısını tek tek kontrol etmeye kalkarsanız arkadaşlar size basit bir aralık için bile dahi 2-3 kişi adam lazım. Yani işi yönetilemez hale sokarsınız arkadaşlar. Yani burada sizin de kendi hayatlarınız var. Eviniz, barkınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız, işiniz, gücünüz, başka alışkanlıklarınız, hobileriniz, meslekleriniz var arkadaşlar. O yüzden arılığınıza girdiğiniz zaman en pratik şekilde, en hızlı şekilde kovanlarınızın ihtiyaç duyduğu müdahaleyi yapıp ihtiyaç duyduğu şeyleri teslim edip ya da yapılması gerekenleri yapıp aralığınızdan çıkmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla birinci yöntemde kovan bazında yani koloni bazında o kovanın ne durumda olduğunu takip edebilmeniz için bir kovan takip programı veya yazılı olarak tutuyorsanız kovan takip plakası, kağıdı, defteri türü bir şeyi tutmanız lazım arkadaşlar. Yani örneğin şu kovanda ben daha önce arşivinde, geçmişinde ne vardı? En son ne yaptım? Şu anda ne yapmam gerekiyor? Bir önceki bakımdan sonra notunu almış olmam lazım. Ben bu kovanda şu anda neyi kontrol etmem gerekiyor? Neyi takip etmem gerekiyor? Onu bilmem lazım arkadaşlar. Eğer bilemezsem, düşünün ki sizin 50 tane kovanınız varsa, her bir kovanın yeni baştan bu kovanın şu anda sorunu nedir? Meme mi yapmış? Ana arısı mı kesilmiş? Ana arısı var, yumurtlamıyor mu? Yumurtla yeterli değil mi? Yavrular kapanmış mı? Çıkmak üzere mi? Meme varsa kaçıncı günde? Veyahut yavrular varsa kaçıncı günde? Şurup ne zaman verildi? Keki ne zaman verildi?
vesaire, üşütmesi var mı, hastalığı var mı? Bunları her defasında yeniden ne yapmam lazım arkadaşlar? Tetkik etmem lazım. Altından çıkılabilir bir durum değil bu. Ayıklanabilir bir durum değil. Düşünün ki 50 kovandan bahsediyorum. Bir de 200 kovana yükseldiğinizi düşünün. Yani size herhalde bir 3-5 kişi personel lazım. Hele sezonunda herhalde 5-6 kişi sürekli personel lazım. O da kurtarır bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi birinci yöntemimiz neymiş? Koloni takip programı. Arkadaşlar ben bununla ilgili bir video çekeceğim. Videonun altına da eğer başarabilirsem, şu an bilmiyorum, bir Excel'de yazdığım kendi programımı sizlere vereceğim. Kovan takibinde ihtiyaç duyduğu mevzular nelerdir? Onları takip edebileceğiniz pratik bir koloni takip kartının dijital suretini koloni takip programı diye sunmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntem de şu. Yani arılık yönetimiyle ilgili, sürü yönetimiyle ilgili. İkinci yöntem de şu. Arkadaşlar kovanların eşitlenmesi, kolonilerin eşitlenmesi olayı var. Burada arıların verimleri ne olursa olsun, ana arının verimi ne olursa olsun, siz sonuçta canlı, yaşayan, az veya çok, yavaş veya hızlı, sezona doğru yaklaşan bir kovana sahipsiniz. Belki şimdi 50 kovanınızın içinde 20 tanesi hızlı, ileri gidiyor, çabuk çoğalıyor, kat istiyor, yükseliyor. Bazıları yavaş kalmış, bazıları orta derecede. Şimdi ben daha önceki bir videomda size söylemiştim. Nektar akımı döneminde, bal sezonunda bir kovanın en fazla bal alabileceğiniz arı nüfusu, tarlacı arı nüfusu en fazla olmak suretiyle 80-90 bin bir arıdır arkadaşlar. Yani siz bunu 200 bine de çıkarsanız belki daha az bal alırsınız veya aynı balı alırsınız. Şimdi geri kalmış kovanlarınız olabilir aralıkta. Yani bu 50 kovanın atıyorum 30 tanesi hızlı gitmiştir veya 20 tanesi hızlı gitmiştir. 20 tanesi birinci katlarda geziniyordur. Efendim 10 tanesi de 2-3 çıtada, 4 çıtada sürünüyordur arkadaşlar. Şimdi burada destek kovanlarınız varsa bal sezonuna girmeden 20 gün, bir ay evvel bu kovanlardaki arı nüfusunu 70-80 bine, yani 2 ya da 3 kata tamamlayacak şekilde petekleri, kapalı yavrulu olan petekleri hızlı ilerlemiş kovanlardan yavaş kalmış, geri kalmış ama bal üretmek istediğiniz kovanlara aktarma yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle birinci katta 3-4 çıtada, bazıları 5-6 çıtada, bazıları 8-10 çıtada, bazıları kuluçkalığın üzerine birinci kata atmışsınız, orada 5-6 çıtada. Bazıları kuluçkalığın üzerine bir ikinci katı da atmışsınız, orada da 7'şer 8'er çıta halinde bulunuyorsa bu kovanlar birbirinden farklı çalışacaktır. Bal sezonunda nektar getirmede farklı çalışacaktır. Tabii ki aralıkta bulundukları konumla da alakası var bunun, ama yani bal nektarı alabilecekleri alana en yakın olan ya da arı şaşırmasının gerçekleştiğinde arıların ilkin girecekleri kovanlar avantajlı olacaktır. Fakat ben genel bir durumdan bahsediyorum. Arılığınızdaki bal sezonunda nektara çalışacak olan tarlacı arıların eşitlenmesi gerekiyor bu ikinci yöntemde. Yani atıyorum 50 kovanın 30'unu bala çalıştıracaksanız arkadaşlar, bu 30 kovanın ikinci katlarınsa ikinci katların, üçüncü katlarınsa üçüncü katların atılmış olması lazım arkadaşlar. Hemen hemen içerisinde arı nüfusu olarak Haziran'ın 15'ine ulaştığınızda, Haziran'ın 20'sine geldiğinizde hemen hemen hepsinde eşit katlar, eşit petekler hazır hale gelmiş olması lazım arkadaşlar. Değilse arınız güçlüdür fakat balı yeterince getirip stoklayacağı alanı bulamaz. Fazla bal getirir fakat balı getirip stoklayacağı alan olmadığı için durdurursunuz arkadaşlar. O nüfusu zayıf kalmış bir arı kolonisine veya orta kademedeki bir arı kolonisine aktarırsanız, yalnız burada dikkatle, önemli, tekrar altını çiziyorum. Bu dediğim sadece nektar akımı bal dönemindedir arkadaşlar. Arı çoğaltma dönemlerinden bahsetmiyorum. Bakın, arıların kendi ırklarıyla, hastalıklarıyla ya da vaziyetleriyle, kendi durumlarıyla ilgili zayıf kalmaları durumunda bu uygulamayı yapmayın. Farklı uygulama yapın. Yani zayıf kovanları bozun, icabında orta ve güçlü kademeleri kovanlara dağıtın. Ama bal sezonunda tam aksine artık ben şu 30 kovanla, şu 50 kovanla, şu 100 kovanla
bala gireceğim diyor iseniz ikinci metodunuzda mutlaka arıları, kovanları, kolonileri, arılığınızdaki bu bala gidecek kolonileri ne yapmanız lazım? Sayıca eşitlemeniz lazım arkadaşlar. Bunun için muhtemelen 15-20 Haziran gibi nektar sezonu açılıyor ise sizin 5 Haziran gibi hepsini eşitlemeniz, eşit hale getirmeniz lazım. Şimdi bu ne için gerekli arkadaşlar? Ana arıları tamam. Katları aynı. Petek sayıları eşitlenmiş. Bal nektarı alabilecek potansiyeli, yani petek gözleri hazır ve eşit sayıda olan bir arılıktaki bala çalışacak olan kovanlar arkadaşlar sizi fazla meşgul etmeyecektir. Siz o kovana, o arılığa geldiğiniz zaman neyi göreceksiniz? Şöyle baktığınız zaman atıyorum 50 tane birbirinin tıpatıp hemen hemen aynı sezona girmişsiniz. Ve hepsi aynı şekilde nektar akımına hücum edecek işçi arılarla dolmuş kovanlarınız var önünüzde. Fakat tam aksinin olduğunu düşünün. Bal sezonuna gelmişsiniz. Hala arılığınızda kimisi 3. katta, kimi 2. katta, kimi 1. katta, kimi 1. katta kuluçkalıkta 3 petek, öbürü hastalıklı, diğeri ana arı çıkarıyor. Arkadaşlar bu nektar akımı döneminde olacak iş değil. Bununla uğraşamazsınız. Siz balla mı uğraşacaksınız? Arıyı mı yöneteceksiniz? Ana arı mı üreteceksiniz? Yoksa hastalıklı arıyı mı çıkaracaksınız? Arı mı çoğaltacaksınız? Elbette bunları da yapabilirsiniz. Ama sizi oyalar arkadaşlar. Zamanınızı çok alır. Gerek yok. Benim kendi görüşüm, tavsiyem odur ki bu iki yöntemden bir tanesini kendinize ilke edinin. Ya koloni bazında, kovan bazında koloni takip yönetim programı uygulayın. Yahut arılığınızda özellikle bal sezonunda, ki bir arıcının en önemli sezonu bal nektar akımı sezonudur. O sezona geldiğiniz zaman arkadaşlar arılığınızdaki bala çalışacak olan kovanlarınızı bir 15 gün 20 gün önceden ne yapın eşitleyin ve arılığınızı nektar akımına eşitlenmiş kovanlarla sokun. Kafanızda rahat olsun arkadaşlar. Ondan sonra hangisi nereye ne kadar bal alıyorsa onu dengelersiniz. Bal akım döneminde yapılacak işlemler elbette var. Bazı arılar bal akım döneminde hızlı çalışacaktır. Bazıları yavaş çalışacaktır. Bazıları aksine giyecektir. Onu bal akımında yönetirsiniz. Fakat bal akımında bunu yönetirken aynı anda bir de kovanların ana arı çıkartması, petek vermesi, petek alması, kat atılması vesaire başka işlemlerin yapılmasıyla uğraşırsanız kafanız karışır, zamanınız yetmez, yorulursunuz arkadaşlar. Bu sebeple bu konu önemli. Bu iki konuyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bunu burada bir öncelikle kısaca özet geçmek istedim. Şimdi biz bugün daha henüz 1-1,5 ay gibi bir zaman var nektar akımına. Biz şu anda normal aralığımızda bir günlük bakım yapacağız. Bugünkü çalışmalarımızın içerisinde petek verme, şurup verme, kat atma, kuluçkalık üzerine 1. katı atma, 1. katın üzerine 2. katı atma gibi işlemler yapacağız. Şöyle bir inşallah başlayalım.